Geçen birisi yanındakine şey diyor ya. 80-90 yaşlarında diyor ben yaşlanmayacağım. Bir de asla ölmeyeceğim diyor. Bak çok enteresan şeyler türüyor farkında mısınız? Bunlar duyduğunuz cümleler değil mi? Duymadığınız cümleler değil. Ben yaşlanmayacağım asla da ölmeyeceğim. Hiç ihtiyar olmayacağım diyor. Çok da ciddi söylüyor bunu. Ciddi söylüyor. İstediğin kadar ciddi söyle. Ölüm gelince ruh nereden çıkacağını şaşırıyor doğru mu? Bak istediğin kadar ciddi söyle. Aklını yitiriyorsun ölüm gelince. Kendisi biliyor mu öleceğini? Biliyor. Biliyor. Kim bilmez ki öleceğini. Ama hazırlık yok. O yaşlarda hazırlık olmayınca ne oluyor biliyor musun? 18'lik elbiseyi giyiyorsun. Azrail Aleyhisselam geldiğinde 80-90 olduğumu anlamaz. Beni 18'lik sanır da almayı unutur zannediyorsun. Olur mu? Olmaz değil mi? Şu aldanmışlıklara bakın. Yani hayatımız deve kuşu gibi. Bazen de anlatıyorsun diyor ki ya keşke anlatmasaydım bildik mesul olduk. Allah Allah. Duyma imkanın olup duymadığın her şeyden mesulsün dostum. Şu yaşadığımız memlekette bu hakikatleri duymaktan daha kolay ne var? Ne var? Yok değil mi? Duyma imkanın olup duymadığın her şeyden mesulsün. Mesul olduğumuz şeyi biraz anlayabiliyoruz değil mi? Ulema diyor ki cehennemin en alt tabakası Ebu Talip için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası bilirsiniz. Sonra devam ediyorlar. Cehennemin en alt tabakasında cehennem ateşi ayağın tabanına değer de kişinin beyni fokurdar diyor. Tüm sermayeni dünyaya harca. Bakın beyler ulufe dağıtır gibi cennet dağıtmak bir küstahlıktır. Haşa insanların ümidini kesmemek lazım. Allah'ın cenneti cehennemi. Allah dilediğini oraya sokar, dilediğini oraya. Ama ne yaparsan ne dileyeceğinin şartlarını Kur'an'da, sünnette, hadiste bildirmiş. Biz onları yaptıktan sonra %100 cenneti hak ettik demek olmadığı için Ya Rab cennete koyar mısın diye umarız. Cehennemden kurtarır mısın diye umarız. Ama Allah'ın seni cennetine koyması için hangi basamakları istediği, ne yapman gerektiğini söylediği Kur'an'da, sünnette, hadislerde aşikar. Yoksa diyelim ki Allah'ın kimi cennete koyacağı belli olmaz diyelim. Çekelim elimizi ayağımızı namaz da kılmayalım. Böyle mantık olur mu yani? Cennetten ümidi kesmemek lazım. Allah Azze ve Celle dilediğini koyar. Ama kimleri dileyeceğinin şartlarını söylemiş mi? Söylemiş. İhlas, ihlas, ihlas demiş. Ama cenneti ulufe dağıtır gibi anlatmak da başka bir küstahlıktır. Bakkaldan ekmek alırken bedel ödeyeceksin. Mandalina alırken bedel ödeyeceksin. Cennete ortaklık imzalamış gibi. Bu küstahlık olur ama ya. Babanın dükkanına mı giriyorsun yani? Buraya girenlerin ahvaline bakar mısınız? Boynu bükük, yalvara yalvara gecelerini bölüp Allah'ın dergahına sığınmışlar. Ne olur bizi affet. Ne olur şu ateşten koru demişler. Sen diyorsun ki ya biz alır kimin malına gözlüğü bir de böyle cümleler ya. Allah'ın hakkını çiğnemiş, parça pincik etmiş. Biz kimin malına göz dikmişiz? Sen ona sıra gelecek mi? Sen bir onu bir sor bakayım. Allah'ın hukukundan oraya sıra gelecek mi? Bir onu sor bakayım. Boş boş laflar ya. Anlatabildim mi olayın vehametine? Şimdi önümüze böyle bir şey açılmışken buyurun çağırsınlar bizi dünyaya. Buyurun. Ölümü öldürebilir misin? Kabir kapısını kapatabilir misin? Beni Allah'ın azabından koruyabilir misin? Gizlice beni Allah'ın cennetine sokabilir misin? Bunların hiçbirisini yapamıyorsan dilini keser misin? Filolarla, yatlarla dünyaya davet etseler o kapı kapalı. Niye? Ölüm var. Ölüm var. Böyle bir ölüm hakikati aşikarken. Vay haline bunlara alaka göstermeyenin, vay haline. Bu işin hakikatini anlayanlar çok ağlamışlar. Orada ağlatmasınlar diye. Çözümü bugün, burada. Öldükten sonrası değil, ölmeden öncesi. Sırat orada değil, burada geçilecek. Sonsuz ağlamamak için diş sıkılacak. Ölüm gibi bir nasihat tarih görmemiştir. Sonsuz ebedi dostluğa alacak, 50-60 yıl dünyaya gönderip tartıyor. Akıl almaz bir imtihan şekli, akıl almaz. Sonsuza dost alacak kendisini Allah Azze ve Celle. Sonsuza. Bütün esmalarını tattıracak. Sonsuz hazirelerini asıl orada gösterecek. Dünyada yedikleriniz yerdeki taşı dilinize sürüp yalamak gibi olacak. Annenizin tadı bile öyle olacak. Böyle bir diyara ezelle ebed arasında 50-60 yıllık imtihanı sıkıştırmış. Çıldırtıcı bir şey. Şunca az ömür dünyanın bütün ahvalinde harcanıp Kur'an'da derinleşme noktasında da geri durulursa, bir de insi ve cinni şeytanlar etraftan saldırıp burayı da arttıralım, burayı da büyütelim, burayı da yapalım deyip sonsuz sermayeyi senden alırsa sen daha ne yapacaksın? Ancak ağlarsın. Ağlatacaklar. Kabrin dehşet günü çok ağlatacaklar.
O gün gözden yaş akıtmamak için bugün alından ter akıtmak icap etmektedir. Şu koşullarda kim dünyaya çağırabilir? Hangisi ölümün soğuk yüzünden? Aslan gelirse soğuk yüzü, Burak gelirse sıcak yüzü. Ben o makamdan konuşuyorum. Hangisi ölümün soğuk yüzünden seni kurtarabilir? Ah. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman, ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen, o sehpa ağaçlarından Sefine-i Nuh gibi sahil-i selamete, yani alemi ahirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. İdam sehpası diyor bak, idam sehpası. İdam sehpası tabirini neden kullanıyor biliyor musunuz? Bu ölümün soğuk yüzünü bu dünyada hissetmeniz gerekiyor diyor. Neden? Çünkü en kibirli adama dahi ölümün soğuk yüzü diz çöktürür. Allah Azze ve Celle bazen ölmeden önce ölümü belli bir miktarda anlayalım diye bizi tokatlıyor mu? Tokatlıyor. Allah oradaki bütün yorgun kalplere şifa ihsan eylesin. Bir deprem yaratıyor Allah Azze ve Celle. Depremi uzakta yaşayanlar bile aylarca namaz kılarken dizleri titriyor biliyor musunuz? Aylarca. Ölümün soğuk yüzü. Dünyanın bir anlık oldu. Yarına mecbur dediğin hesaplarının her birinin ertelenebilir olduğu. Asıl zamanın hakkı zamanı yaratana ait olduğu meselesi bir anda. Bir anda bir virüs gönderdi. Öyle mi? Covid'i bahsediyorum. Herkes evde mi? Evde. Kapalı mı? Kapalı. Kimse kendisini dışarıdaki sefaat ehli gibi uyuşturamadı. Öyle mi? Dışarıdaki en uyuşturma kapıları vardı. Eve kapandın mı? Kapandın. Uyuşturabildin mi? Uyuşturamadım. Neyi gördün? Ben ölümün soğuk yüzünü gördüm. Bak virüsün ilacı var mı? Var. Virüsün isabet ettiği birisinin ölmeme ihtimali var mı? Var. Ölümün isabet ettiği bir insanın ölmeme ihtimali de yok. Kapat nefsinin geveze çenesini. Ölüm var. Çok üzgünüm lafı geçerli olsa ehlullah bu cümleyi kullanır, o da amel etmezdi. Bunun da geçerliği yok. Çok üzgünüm ya Rab. Bu kapı da kapalı. O gün gelmeden anla diye ölümün soğuk yüzünü antrenman yaptırıyor Allah Azze ve Celle. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.